Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar tabii çok sayıda arkadaştan yerli, yabancı bana platformlardan sorular geliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugün aslında eee, daha evvel de yanlış hatırlamıyorsam 1-1,5 sene evvel algoritmanın sistemsel etkisinden bahseden bir video vardı ama merak edenler kanalı tarayabilir ve bakabilirler. Şimdi bugün esas konum olarak da, eee, menajerli bir takıma yani, rakip takımın oyunda menajeri varken mi yoksa sisteme karşı mı, oynamak daha avantajlı? Bununla ilgili bugünkü, konumu ve sohbetimi yapacağım. Ama ondan evvel, yine bana çok gelen sorulardan bir tanesini müsaade ederseniz, paylaşmak istiyorum. Videonun sonuna kadar da sabır dinlerseniz biraz evvel bahsetmiş olduğum konuda sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar tabii sorularınızı ben iletiyorum. Top Eleven'a, Nordeus'a iletiyorum. Zaten onunla, gelen cevapları da siz de görüyorsunuz. Topluluk notunda veya Facebook'taki sayfamızda yayınlıyorum değerli arkadaşlar ve yayınlamaya da devam edeceğim sizler adına. Şimdi arkadaşlar, Eee, bu, bahsettiğim konu haricinde en çok gelen, konu zaten dengeydi. Zaten denge oturdu. Bununla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar en büyük şey, bana gelen sorulardan bir tanesi, bu, oyuncuların, işte, maç içindeki, uyumsuzluklarıyla alakalı. Arkadaşlar, şöyle söyleyebilirim. Aynı real futboldaki gibi düşünün. Yani bunu bir oyun olarak değil de real futboldaki gibi düşünelim. Bir takım ilk 11 ne kadar birbiriyle beraber oynarsa, hangi formasyonda, hangi taktik emirle oynuyorsanız oynayın. Eğer taktik emirlerinizde çok fazla bir değişim yapmazsanız, oyuncularınızı, altyapıdan yetiştirdiğiniz veya transfer ettiğiniz oyuncularınızı uzun zaman, yani uzun aylar boyunca beraber oynatırsanız oyuncuların doğal olarak da, gerçek o oyuncular olmasa bile orada bir alışkanlıkları oluşuyor değerli arkadaşlar. Yani, eee, maç içinde istediğiniz gibi tabii değişimler yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir şey yok. Ama genel olarak formasyonunuzu, oyuncularınızı uzun süre kadroda tutabilirseniz eğer, özellikle ilk 11 için söylüyorum bunu, oynama alışkanlıklarını geliştirdiklerini göreceksiniz değerli arkadaşlar. Bunun dışında değerli kardeşlerim, eee, mesela örnek veriyorum, sezon sonu planlamasında da aslında mevkisel olarak bununla da ilgili kanalda daha evvelden, yapmış olduğum bir video var. Bunu da lütfen, bakabilirseniz zamanınız olursa bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi örnek, sezon sonu planlaması yapıyorsunuz, bazı oyunculardan memnun değilsiniz ama şu istatistikleri iyi okumanız gerekir arkadaşlar. Mevkisel olarak size ne kadar faydası vermişler? Bir DC ise ne fayda vermiş? MC ne fayda vermiş? Veya gördüğünüz gibi bir santrfor size, ne kadar gol atmış, ne kadar asist üretebilmiş? Veya bir AMC örnek veriyorum. AMC için diyelim. Tabii burada, istatistiksel olarak, ne kadar fayda vermiş? Form ne kadar ilave olmuş? Yani bunları iyi okuyabilirseniz eğer sezon sonu planlamasında doğru şekilde yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar en çok arkadaşların muzdarip olduğu konuya. Şimdi bana, şöyle düşünelim. Bir maç oynarken karşı rakibin oyunda olması mı sizin için avantajdır, oyunda olmaması mı? Arkadaşlar sistemin etkisini ben daha evvel size bir videoda söylemiştim. Yine söylüyorum. Geriye dönüp bakın, onu tekrar etmeyeceğim. Arkadaşlar sistemle oynamak, eğer o maça çok büyük bir favori çıkmıyorsanız veya arada çok çok büyük bir güç farkı yoksa,
karşı rakibin dengesi, eee, olması gerekenden çok düşük değilse, eğer antrenmanlı bir şekilde de, eee, karşınızda bir rakip varsa, dinlenmesi de varsa, eğer bunu da, sistem oynuyorsa, yani menajer oyunda yoksa, sistem oynuyorsa, o zaman sert bir böyle karşı bir mukavemetle, özür diliyorum, mukavemetle karşı karşıya kalmanız mümkün olabilir arkadaşlar. Ben her zaman, yani denk takımlarla değil veya biraz daha yüksek, biraz daha düşük, yani arada uçurum olmayan, güç farkı olmayan, uçurum olmayan takımlarda sisteme karşı oynamanın daha zor olduğunu düşünen taraftayım arkadaşlar. Çünkü sistem oynarken zaten hâlihazır, o takımın taktiğini, formasyonunu alıyor. Aldıktan sonra %5 ile %8 arasında bakın bu, sözümü iyi, dikkatle dinleyin. %5 ile %8 arasında da katkı veriyor arkadaşlar. Her bonusuna. Dolayısıyla denk takımlarla, veya biraz evvel bahsetmiş olduğum gibi eğer, dengesi çok düşükse bu tabii ki bu şeyin içinden ayrı tutulabilir. Antrenmansız bir takımdır, ayrı tutulabilir. Bunları ayrı tutuyorum ama her şeyin oluşmuş olduğu bir yapı, rakibi düşünün. O da iyi olarak antre edilmiş, dengesi güzel, bir takımı düşünün. Dolayısıyla, o maçta çok zorlanmanız, hatta puan ya da puanları kaybetmeniz olasıdır değerli arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bana şunu soruyor. Ya abi işte, ya karşı rakip oyunda değildi ama, sistem böyle bizi, sıkıntıya sokuyor. Berabere kalıyoruz. İşte biz gidiyoruz atamıyoruz. Rakip geliyor, çok, az şekilde gelmesine rağmen, biz gol yiyoruz. Yani arkadaşlar bakın burada şunu göz ardı etmeyin. Sistem %5 ile 8 arasında menajeri olmayan takıma katkı verir. Ha, eğer menajer oyundaysa zaten sistem devreden çıkar, direksiyon tamamen menajere geçer. Ama menajeri olmayan takımı her zaman daha ben, zorlanır olarak buluyorum. Yani, kendi oynadığım karşılaşmalardan da şöyle, baktığım zaman da menajeri olmayan takım her zaman size daha fazla zorluk çıkartıyor. Yani, bonuslarda %5 ile %8 sistemsel artış oluyor, artış farkı gösteriyor. Dolayısıyla artı bir de rakibiniz de oyunu atıyorum olmasa bile dinlenmesi tamam, antrenmanı tamam, dengesi güzel bir takımsa, overall'da yani, güç dengesi, size yakın, bizden biraz düşük, biraz yüksekse bu rakip karşısında zorlanmanız mümkün olabiliyor değerli arkadaşlar. Yani normalde bir, şöyle söyleyeyim, menajer oyundayken o takımı, hani, siz kendinizce söylüyorum ben bunu, %60 kendinize şans veriyorsanız o zaman %45-50'lere sistemin, oynadığı, maçlarda, sistemin müdahale ettiği maçlarda, bu şekilde düşünebilirsiniz. Ha, bununla ilgili zaten inşallah biliyorsunuz, okuyan arkadaşlar için söylüyorum. Top 11'la ilgili görüşmelerimiz, yazışmalarımız var. Belki bundan sonraki zamanlarda karşılık bulur. Ya, istemek bizden, talep etmek bizden, sizlerin adına sorunları, problemleri, aktarmak bizden, tabii ki çözüm onlardan değerli arkadaşlar. Biraz daha belki sistem yönünde daha etkili, daha az, etki eden bir sistemle karşı karşıya kalabiliriz ileriki dönemlerde değerli arkadaşlar. Yani dolayısıyla ben, menajerin olmadığı takımın daha zorlu olduğunu düşünüyorum. Ha, şundan şu anlaşılmasın, tabii ki kazanabilirsiniz veya menajeri olan bir, takıma karşı da kazanabilirsiniz, mağlup da olabilirsiniz ama o zaman şartlar eşit oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, 2 taraf da taktiklerini ortaya koyuyor. Değişikliklerini maç içi, varyasyonlarını ortaya koyuyor. İyi olayan kazanıyor. Ama sistem fotoğrafı çekiyor, kendi üzerine artılarını koyuyor ve sizin karşınıza
Öyle bir takım çıkıyor. Yani buna şöyle örnek de verebiliriz. Videonun sonuna gelirken de şöyle bağlamak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız şunu diyor: "Hocam, ya bizim takımdan 20-25 barem düşük ama karşımızda 200'lük bir takım gibi oynuyor." Oynar arkadaşlar, oynar. Biraz evvel bahsetmiş olduğum şekilde şablonda sistem her bonusun üzerine ne kadar bonusu düşük de olsa %5, %8 katkı sağlıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, yani diğer platform oyunlarında da olur, konsol oyunlarında da olur. Her zaman rakibe karşı oynamak belki biraz daha avantajlıdır ama sisteme karşı oynadığınız zaman, CPU dediğimiz sisteme karşı oynadığınız zaman her zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yine sorularınız olursa, görüşleriniz olursa mail adresim, biliyorsunuz. Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda da tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.